bana niçin Göbekli Tepe'yi tam göstermiyorsunuz diyebilirim. Çünkü altta çok şey var. Göbekli Tepe'den, buluntulardan şu anda ortaya çıkan bir şey var. Şaşkınlık verici. Bir adam Göbekli Tepe'de özellikle itinayla yatay bir şekilde yerleştirilmiş gibi duruyor. Evet. Böyle bir adam cezalandırılmak için oraya konacak hali yok. Böyle bir adam büyük ihtimalle Çatalhöyük'te tepeye çıkarılır, akbabaları ilk önce etleri yedirilir ölülerin ve evde yattığınız yerin tam altında, yani bildiğiniz bazanın içine bu sefer sizin babanız vardır. Bunlar rüyalarında anne babalarını görmeye devam ettiler, ölmüşlerini, ve onların yaşadığına kanaat getirdiler, boyut değiştirdiğine kanaat getirdiler. Kocaman, bütün etraf halkayı çeviren bir yılan var. Şimdi madem reptillerden konuşuyoruz, tabii, al sana koca bir yılan. Ne iş var peki? Piramitlerin diziliş şekli de Orion yıldız kuşağına göre yapılmış. O Orion yıldız kuşağının bu bilgisini bilebilmek, 26 bin yıllık circle'ları bilmekle ilgilidir. Truva Yunan değildi. Truva Luvilerin başkentiydi. Burada bizimle beraber yaşayan, bizden daha üstün teknolojiye sahip başka uygarlıklar da var. Onlar çünkü Çernobil tam patlamadan Çernobil'de söndürdüler. Dünya son 2000 yıldır korku ile ıslah ediliyor. Rabbim inşallah bu sefer bizim dışımızda bizden daha güçlü varlıkları bize gönderir. Onlar da yerle bir eder. Kalanlar da kendine gelirler. Karahantepe'deki buluntular Göbekli Tepe'nin ardından hem insanlık tarihi, uygarlık tarihi hem de Anadolu'daki uygarlıklar hakkında bildiklerimizden daha fazlası olduğunu gösterdi bize. Bir de son günlerde gündemimize Atlas kuyruklu yıldızı girdi. Dünyanın hiçbir hazırlığı olmadığını anladık olası bir uzaylı saldırısı karşısında. Bu konular gündeme gelirse kimle konuşulur? Elbette sevgili Ayhan Çakmur'la konuşulur diye düşündüm. Davet ettim. Sağ olsun kırmadı. Ayhan Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk Simge Hanım. Ne dersiniz Karahantepe ile ilgili? Göbekli Tepe'nin ardından biz bir kere daha Anadolu'da çok eski bir uygarlıkla karşı karşıyayız. Anadolu'da da yaşam sandığımızdan daha eski olabilir mi? Ona doğru gidiyor. Her geçen gün bulma şansımız artıyor. Taştepeler denen bugün mevcut 12 tepenin haricinde bir başka höyük de çıkabilir ve bu höyük atıyorum 1000-2000 yıl daha geriye götürebilir. Belki bu 50 bin yıllık bir şey değil ama bu döngülerde zaten 2000 yıl geriye çektik tarihi. Belki bir 2000 yıl daha çekebiliriz. Şimdi Göbekli Tepe bizim hakikaten ilk bulduğumuz yer ve bütün dünyayı şaşkına çevirdi. Ve bu yüzden biz bütün odak noktamızı yıllarca Göbekli Tepe'ye verdik. Ama ardından diğer tepeler. Hani baktığınız zaman bir Karahantepe'nin haricinde Sayburç, Nevali Çori gibi diğer tepelerde de bir şeyler ortaya çıkıyor. Karahantepe'de duyumuma göre bir şeyler bulundu. Çok ciddi bir şeyler bulundu. Birkaç gün içerisinde bir açıklama, resmi açıklama yapılacak. Ne bulunmuş olabilir? Yine bir heykel olabilir. Heykelin haricinde çok farklı üzerinde belki bu sefer betimlemeler olan ne bileyim bir kaide olabilir. Bir fikir üretemiyorum. Yanlış yapmak istemiyorum. Ama burada bir şeyi belirtmek istiyorum. Ben bir sene evvel bir video yaptım ve dedim ki videoda hani Göbekli Tepe'nin üstünü kapattınız. Güzergahı yolu beton yaptınız. Bunların hepsi baktığınız zaman arkeoloji ya da müzecilik ya da hani tarihi eserlere davranış şekillerinin tamamen dışında yapılan şeyler ve mantık dışında yapılan şeyler. Bunlara ben olanca gücümle itiraz ettim. Bilen bilmeyen, kendince işte ben bilim adamıyım diyen, şunu bunu diyen böyle kanallarında konuşanlar, televizyonlarında konuşanlar saçma sapan olaya itiraz etsinler diye tersten girdiler. Ama ben şunu belirtiyorum, ben arkeoloji ve sanat tarihi okudum. Ve Türkiye'de de bir yasalar vardır. Mesela yasalar
sit alanının yakınına asla ağaç dikilmemesi gerektiğini söyler. Biz Göbekli Tepe'nin çevresindeki tüm sit alanına inanılmaz bir hızla ağaç dikmeye başladık. Orada başka bir ekosistem oluşur ama o zaman zaten hem ağaç oluşur, dikince. hem de hani bu bir koruma amaçlı olamaz. Yani Türkiye'de zeytin dikecek yer kalmadı mı biz oraya zeytin dikiyoruz? Olanları söktükten sonra bir de oraya ne dikiyoruz? Şimdi ben bunun videosunu yaptım. Olayları çok iyi bilmeyenler akılları sıra bu adam komplo, bu adam işte şeye karşı diye sisteme falan şu bu laf attılar. Bakın sosyal medyanın gücünü şuradan anlayalım. Bir ay önce ağaçlar sökülmeye başlandı. Çok güzel. Demek etkili oluyoruz. Eğer şimdi bizi seyrediyorlarsa hani böyle yetkililer şunu da söylüyorum. Şimdi ben başka bir hamle bekliyorum. Piyasadan alabileceğimiz 30 bin euro civarındaki bir lidar tarama sistemiyle Göbekli Tepe'nin altını görebiliyoruz. Ve ben oradaki cihazları böyle yürümeli 3D grafikli falan çıkarabilen şeyleri de gördüm. Tabii ki elimizde çok daha iyisi var. Hele ki son zamanda hem Avusturya Enstitüsü hem de Alman Enstitüsü böyle tüm hızıyla çok değerli profesörler gönderdi, araştırmacılar gönderdiler. Müthiş bir şu anda ifşaat başladı. Tutamadılar. Hani bu Davos'ta Göbekli Tepe gelecek nesillere bırakılacaktır lafı artık şu anda işlemez hale geldi. Çünkü tüm hızıyla çalışmalar başladı. Bir şeyler ortaya çıkacaklar. Göbekli Tepe'nin altının 3D gösterimini ben 30 bin euroluk bir aletle görebiliyorsam şu anda oradaki aletler bunun çok daha gelişmişiken bana devlet açık bir şekilde çünkü 30 metreye kadar gösterebiliyor yerin altını. Lütfen Höyük'ün altının 3D grafiğini yayınlasın. Yani bana izin verseler gider aletle ben bakarım. Ben gidip bakamayacağıma göre devlet de bunu çok iyi gördüğüne göre madem hodri meydan ve dürüst davranıyoruz. Çünkü bizim 200'den fazla şey var, sütun var. 73 tanesi şu anda dışarıda. İçeride sütunlarımız var. Yerde 1 ya da 2 kat var. Onu da biliyoruz. O 2 katın içerisinde dikdörtgen odalar var. Halbuki yukarıdaki sistemde biz Stonehenge gibi dairesel planları görüyoruz. Şimdi kare olan yapılar var. Bu adamlar kareyi de biliyor, dikdörtgeni de biliyor, böyle bildiğimiz daireleri de yapabiliyor. Bunların hepsinin bir manası vardır, kullanış şekilleri vardır. Tabii empati yapamıyoruz. Niçin, neyi, nasıl yaptıklarını, motivasyonu da bilmiyoruz ama bence biz etkili olduk. Bayrağı taşıdım, şunu bunu yaptım, söyledim. Çok laf edildi. Acayip derecede ağır laflar edildi. Sen niye çomak sokuyorsun? Ne demek istiyorsun? Bu kadar emeğe karşı falan. Sen kim oluyorsun da? Ben vatandaşım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorgulama yetkisine sahibim. Dilekçemi de veririm. Bana niçin Göbekli Tepe'yi tam göstermiyorsunuz diyebilirim. Net. Hani bu devletin sırrı vardır. Devletin örtülü ödeneği vardır. Devletin gizli toplantısı vardır. Stratejik şeylerin. Bunları bana söylememe hakkına sahiptir. Normal. Çünkü devletler hukuklar arası var. Ama sen Göbekli Tepe gibi dünyaya mal olmuş bir sit alanında bunları yayınlamak zorundasın. Şimdi ben onu bekliyorum hamle olarak. Çünkü altta çok şey var. Bize dediler ki buraya avcı göçebe takımları geliyor. İşte 30'ar 40 kişilik gruplarla bunlar av sırasında bir ritüel yapıyorlar diye. Çok ilkel bundan 20 yıl önce şeyle başladı bu. Hani tezlerle başladı. Bugün gördük ki bir kere orada öyle bir şey olmuyor. Orada bir yerleşke var. Mesela ben orada ne beklerim? Avcı toplayıcı takımı değil mi? Avcı toplayıcı takımı ne yapar orada? Genelde hayvanlara bir avdan sonra bir etle ilgili beslenme. Bilemedin yaban tahıllarla da beslenme olabilir. Ama Göbekli Tepe'den, buluntulardan şu anda ortaya çıkan bir şey var. Şaşkınlık verici. En çok tüketilen ne biliyor musunuz orada? Balık. Balık tüketilmiş. Çünkü etrafı göller, havzalarla kaplı. Yani Göbekli Tepe yukarıda, yan tarafında büyük ihtimalle göller var, akarsular akıyor. Oranın faunası acayip derecede o zamanı için elverişli ve bereketli. Onun için belki oraya geldiler. Şu anda hala Göbekli Tepe'yi yapanların nereden geldiklerini tam bilemiyoruz. Ama çok büyük ihtimalle ve uluslararası büyük tarihçiler, jeologlarla, sosyologlarla hepsinin ortak çalışmalarından çıktığına göre Göbekli Tepe, Karahantepe ve diğerlerinin gerçek ilk yapanlarının kuzeyden indiklerine dair bir söylenti var.
Karadeniz, bilemediniz Hazar Havzası bölgesinden gelmeleri yüksek. Benim şahsi tahminim bir mini buzul dönemi yaşandı. Ondan sonra da genç Dryas dönemi deniyor. Ondan sonra belli bir dönem insanlar kapalı kaldılar mağaralarda. Daha sonra bir sortiler yaptılar. Çıktıklarında bir ekip buraya indi ve buranın aslında mükemmel tropikal bir hale geldiğini gördüler ve yerleşke başladı. Arkasına ardılları geldi. Hani hep şu soruyu ben maruz kalıyorum. Turlara da gidiyorum, anlatıyorum. Hocam Karahantepe mi eski Göbekli Tepe mi? Yani şu anda ölçümlere göre aralarında çok az bir zaman dilimi var. Belki 300, belki 400 sene. Göbekli Tepe'de dairesel planlı heykelli yapımlar başlayınca zınk öbür tarafta bakıyorsunuz Karahantepe'de buna benzer yapılar yapılmış. Belki de burası hani adı konmamış bir imparatorluk ve müthiş bir etkileşim var. Ve birbirlerini itiyorlar farkında olmadan. Rekabet edip. Rekabet var. Bir trendleşme var orada. Onun heykeli varsa benimki daha iyi var diye. Çok güzel. Evet. Peki şimdi o heykelleri soracağım. Özellikle geçtiğimiz haftalarda bulunan bir insan formuna çok benzeyen heykel bir sunakta kurban mı ediliyordu, yoksa o sütunu yeniden, o heykeli recycle etmek, yeniden kullanmak için mi o şekilde yatırılmıştı gibi? Evet, ikiye bölündü kamuoyu. Sizin fikriniz hangisinde daha ağır basıyor? Bence o aralarında yetkin, sevilen bir kişiydi. Orada çünkü heykeller öyle çıkmadı. Heykeller yandan çıktı fakat bir adam Göbekli Tepe'de özellikle itinayla yatay bir şekilde yerleştirilmiş gibi duruyor. Evet. Böyle bir adam cezalandırılmak için oraya konacak hali yok. Böyle bir adam büyük ihtimalle çok saygı gören bir kişi ya da bir yönetici de aralarında. O adamı anmak için onun benzerinin heykelini koydular ve hep kutsiyet adettiler belki. Perge kazılarında biz bir şey gördük. Normalde Yunan'da ve Roma'da Akropolis dediğimiz yukarıdaki şehir vardır. Orada sitenin en değerli binaları bulunur. Yani yönetim binası, kralın sarayı, bilmem işte valinin evi, kütüphanesi, şusu busu yüksektedir. Bunun da mantığı saldırı esnasında savunmayı, yukarıdaki bir yeri savunmak çok daha kolaydır diye. Onu da işte yukarıdaki şehir, polis Yunanca şehir, Akropolis derler. Akropol diye mesela Bergama Akropoli gibi. Bunun haricinde ölülerin de yaşadığı şehrin dışına denk düşen bir yer vardır. Ölüler, nekrolar yani nekropolis dediğimiz yer vardır. Çok nadiren halkın ve esas Akropol'ün olduğu yerde bir bakarsınız bir ceset çıktı. Bu ceset öylesine çıkmaz. O adam çok önemli bir adamdır. Zaten yanında belirtileri vardır. Taç vardır, şu bu vardır. Mesela Perge'de birini bulduk öyle. 1.78 boyunda. Viyana Üniversitesi'ne gönderdiler. Bundan 25 yıl önceki bir hikaye bu. Ama düşünebiliyor musunuz teknikleri nasıl iyi? Bu adamın 28 kere yaralandığını, en son yaralanmasında 7 büyük yaralanma alan bir gladyatör olduğunu ve bu adamın tahıllarla ve etlerle beslendiğini tedavi olarak ve bilahare işte karısının o yazıttan gördüğümüz kadarıyla kazandığı paralarla oraya o lahiti yaptırdığını ve sevilen bir gladyatör olduğu için de şehrin içinde olduğunu öğrendik. Bakın sevilen bir kişi biraz da bedel verilerekten orada şehrin ortasına da böyle lahtini görebiliyorsunuz. Şimdi eğer Göbekli Tepe'de de aralarında sevilen, gladyatör olup olmadığını bilmiyoruz. Belki en iyi savaşçıydı. Belki sözü çok geçen bir adamdı. Muteber bir kişiydi. Evet, muteber bir kişiydi. O yüzden liderleriydi belki. O da olabilir. Onu oraya belki gömmediler. Onun heykelini koydular. Çünkü bunlar ölüleriyle o ilk dönemde beraber yaşamayı daha çok istiyorlar. Mesela biz nereden biliyoruz bunu? Çatalhöyük'ten biliyoruz. Çatalhöyük'te tepeye çıkarılır, akbabaları ilk önce etleri yedirilir ölülerin. Koku olmasın diye. Etler yedikten sonra belli böyle baharatlarla, şunlarla bunlarla bir şeyin içine konur ve evde yattığınız yerin tam altında, yani bildiğiniz bazanın içine bu sefer sizin babanız vardır, anneniz vardır. Çünkü bunlar, yine bir İngiliz söylemişti bunu ama öyle bir adam değil, bu adam iyi bir arkeolog. Bunlar rüyalarında anne babalarını görmeye devam ettiler, ölmüşlerini ve onların yaşadığına kanaat getirdiler, boyut değiştirdiğine kanaat getirdiler. Çok ve bundan güzel. mütevellit bunlardan ayrılmak istemediler, saygısızlık etmek istemediklerinden bedenlerini de hep yanlarında tutmak istediler. Bu neredeydi? Çatalhöyük'te.
Biz zaten 2-3 hafta sonra harika bir tur yapacağız. Çatalhöyük'e de gideceğiz. Harika. Değişik hiç olmayan bir tur. Ankara'dan Medeniyetler Müzesi'nden başlayıp oradan Anıtkabir ve aşağı Konya'ya iniyoruz. Konya Kelebekler Vadisi, Çatalhöyük, işte Mevlana Hazretleri'nin türbesi. Harika. En son Perge Aspendos yapıp bir cumartesi pazarımızı böyle yukarıdan aşağıya inen bir çizgide ineceğiz. Sizin kişisel hesabınızdan zaten ayrıntılara ulaşabilirler Tabii, diye tabii. tahmin ediyorum. Şimdi bu boyut değiştirdiğine inandılar dediğiniz kısmı not aldım. Termodinamiğin bir yasası var. Enerji yok edilemez. Bravo. Dolayısıyla kişi yaşadı, öldü. O zaman bir enerji değişimi, bir boyut değişimi yaşamış olabilir diye kısaca ve kabaca özetleyebileceğimiz bir anlayış var. Bu söylediğiniz anlayış bakın ne semavi dinlere karşı geliyor. Çünkü semavi dinlerde de ölünce uyanacaksınız diyor. Ve bilahare bundan sonra bir ahiretle ilgili söylemlerde bulunuyor. Yani ateizmin haricinde ve çok katı bilimsel bakış haricinde, çünkü bilimsel bakış öldün, toprak oldun, fosilleştin, gittin. Kafamız bizim yok olmamızı algılayamıyor. Zamansızlığı algılayamıyoruz. Öyle bir işletim sistemi beyne konmuş ki ve sistem bize ilerleyen bir aritmetik zaman şeyiyle çalıştığı için biz bunu bir türlü zamansızlık nedir çözemiyoruz. İki, mekansızlığı algılayamıyoruz. Eskiden evliyaların, dervişlerin hepsinin fark ettiği şeyi artık yavaş yavaş hani halk da anlar hale geldi ve bir simülasyonda olduğumuzu Yalan dünya anlıyor. dedi onlar. Biz simülasyon diyoruz değil mi? Evet, yalan dünyaymış. Gerçekten çok doğru. Bir şeyleri tuttuğumu zannetmem, zamanın aktığını zannetmem. İşte yaşlanıyorum kardeşim. Fatura geldi. Bak 5 gün sonra ödemem var, çekim var. Hani bunu bildiğim için zamanın böyle bir dönence içinde olduğunu kabul edemiyorum bir türlü. Ve böylece zamansızlığı algılayamıyorum. İkincisi, mekansızlığı algılayamıyorum. Olur mu canım işte diyorsun. Adam Aksaray'da oturuyor. Bilmem, hep bir mekan var. Bunlar algı dışımızda. Şimdi simülasyonda bunu başarmışlar. Ama insan beyni de yok olmayı da kabul etmiyor. Yani tümden yok oluşu da ağrımıza gidiyor. Simyacı dediğimiz adamları bize şey diye tanıtıyorlar. Değersiz metalleri metale dönüştüren insanlardı. Ben birçok kont falan tanıyorum. Yani adamlar şatafatlı, her taraf altınlar kaynayan. Adam yıllarca paralar harcıyor. Derdi altın değil ki bu adam. Orada bir şeyi bir şeye dönüştürmekten kasıt aslında senin de yavaş yavaş moleküler halde bir şeylere dönüşebilmenin yollarını açar. Yani CERN'deki deney gibidir bu. Yani ölümsüzlüğün sırrını aradılar. Evet. Almanya'da Comte Dagobert vardır. Fransa'da 70'li yıllarda Mısır kökenli şarkıcı Dalida'nın sevgilisi olmuş Comte Saint-Germain vardır. Bunlar zamansız olarak gezerler. Bizde de Zülkarneyn, Hızır Aleyhisselam gibi bunlar zaman yolcusu derler. Zaman yolcusu değil bunlar. Ben bunları bir isim taktım. Bunlar zamansız. Zamandan yani münezzehler. Bravo. O kelimeyi düşünürken tak diye de buldunuz Simge Hanım. Harikasınız. Siz öylesiniz. Çok teşekkür ederim. İnsan önce avcı toplayıcıydı. Sonra tarımı keşfetti ve yerleşik hayata geçti. Bravo. Galiba öyle değil. Yani bu sıralamayla olmak zorunda değil anladığımız Değil. kadarıyla. Yerleşik hayata geçtiler. Tarım sonra Sonradan ortaya geldi. çıktı. Değil Evet, mi? Evet, evet. Bunu kabul etmekte çok zorlanıyor Neden? günümüz bilimi. Sevmiyorlar. Yani bize bir hikaye aktarılmış. Bir ilk başta bu en bilinen şey. Yani Carter, John Carter'ı girerekten işte 1900'lerin başında bu Mısır'la ilgili olaylar başlayınca Tutankamon'un mezarını bulması. Zaten piramitler ortadaydı. Her şeyi biliyorduk. Şimdi piramitleri dediler ki öyle bir zaman dilimine kitleyelim ki yani kalkıp da bunlar Kimse 50 bin sorgulayamasın. 50 bin yıllık diyemesinler. Bakın çok güzel. önemli. 50 bin yıllık diyemesinler. Eğer 50 bin yıllık derse insanlar bizim onlara böyle dikte ettirdiğimiz tarih skalasını aşarız dediler. Ve bunun üzerine kurguladılar. İlk başta daha da kötüydü. Yani Tevrat'ın yorumlanmasıyla işte insanoğlu 6 bin yıldır var. Tanrı 6 günde yarattı, şunu şöyle yaptı. O 6'yı gün olarak addediyorlar. Belki 6 bizim bilmediğimiz bir zaman ünitesi. Belki 60 milyar yıllardır bir sürü teolog, İslam alimi, bakın 1400 yıldır günümüze dahil kalkmış bunun pazarlamasını yapıyorlar. Ne diyorlar? Şimdi Orta Doğu coğrafyasında doğacak, böyle tek bir gözü olacak.
Tek bir göz olacak. Şimdi bunu ne diye algılıyor tek bir gözünü? Kur'an-ı Kerim'e bakaraktan. Bu ne aslında? Bizim deccaliyet dediğimiz kavramın tek göz, Ra. Hani yapıyorlar ya şu işaretleri falan. Baktığınız zaman bütün masonik yerlerde şurada Vardır. burada çıkan tek bir göz var. Ra'nın gözü dediğimiz, Horus'un Evet. gözü dediğimiz. Şimdi bu zaten Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen tek göz bu. Ama bunu insan gibi gelecek, şunu bunu yapacak. Halbuki o gözün arkasında duran maşa takım dünya üzerindeki değişiklikleri yapacak, deccaliyet için yapacak. O tek bir kişi değil, bir kurum, kurumsallaşmış bir yapı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama yine Kur'an-ı Kerim bunun ne olduğunu bize ara notlarda anlayana veriyor. Firavun soyu diyor. Şimdi birçok milletten de bahsedilmesine rağmen özellikle Mısır ve Firavunlardan bu kadar çok bahsedilmesinin bir nedeni var. Firavun soyu lafında bir bedeli var. Nedeni var, özür dilerim. Baktığımız zaman sanki Kur'an bize bu soyun dünya üzerinde belki bizim bildiğimiz şu Adem oğlu soyu değil, başka bir soy olabileceğini belirtmek için kullanıyor. Yine mesela diyorlar ki 3 harfler için yazıyor, nardan oluşmuşlardır onlar. Ateşten çıkıyor onlar. Neden biliyor musunuz? 3000 yıldır okültistler ve ezoterikler de bunu yanlış yapıyor. Okuyorum. Müthiş bilgiler veren 1800'lü yılların Fransızca kitaplarını okuyorum. Mesela bunu anlayamamışlar. Niye anlayamamışlar biliyor musunuz? Olayı şey diye görmüş. Nardan olmuştur. Yani aynı Kur'an-ı Kerim'in söylemi gibi. Nardan olmuştur. Ateşin içinden çıkar onlar, işte 3 harfliler falan. Değil. Değil. Sana nar diye demesinin nedeni onlar holografik. Holografik bir yapıda ve 3 boyutun dışında. Onlar 4 ya da 5 boyutlu. Ara ara kendilerini göstermek istediklerinde ya da senin reseptörlerinde perdeler kalktığında, biraz daha açıldığında sen bu 3 boyutun dışına çıkıp 4. 5. boyutta onları görebildiğin için şey diyorsun. Aa, bu adam bak cinlerle konuşuyor. Konuşur çünkü görüyor. Perdeyi kaldırmış. Şimdi onlar nardan falan, ateşten değiller. Onlar holografikler. Başka bir boyuttalar. Kur'an bunu apaçık vermiş. Ama ne desin Kur'an? 600'lerde çıkan bir kitap, yani gelen bir vahiylerden oluşan kitap sana, şimdi siz bilmiyorsunuz. Hologram diye bir şey olacak. 1500 sene sonra anlayacaksınız. Bunun adına hologram koyacaksınız. İşte cinler bundan yaratıldı. Ve boyut farkı var. Kelimelerini kim anlayabilirdi? Karantepe'deki ve şeydeki, Göbekli Tepe'deki heykeller şöyle T bildiğimiz en baştan beri karşı karşıya olan 2 T ve etrafında diğer böyle lateral, yani yan dönmüş heykeller var. Heykel değil de daha doğrusu şeyler var. Sütun gibi kaideler var. Şimdi dikdörtgen şekilde, bir tek Karantepe'dekiler, özür diliyorum, fallüs şeklinde. Ve fallüs şeklinde olması da bir kafanın onları Karantepe'nin şu ana kadarki en bilindik halkasının içerisinde baktığınız zaman bir adamın gözlemliyor gibi görmesi. Şimdi klasik bugün arkeoloji buna şey yorumunu getiriyor. Burası ergenleşme enstitüsünün son durağı. Yani sünnet odası gibi. O kadar fallik olmasının orada açıklamasını diyorlar ki bak bu şekiller buna benziyor. Efendime söyleyeyim, bundan mütevellit burada belki bir tören yapılıyordu. Acıbadem Üniversitesi'nde Haber Hastanesi'nde tıp hekimlerine Taştepe'leri anlattığım bir konferans sırasında birkaç şeyi, slaytı gösterdim. Mesela Aşıklı Höyük denen bir yerden çıkan kafatası ameliyatını belirten böyle bir şey var. Aşıklı Höyük'te bakın Göbekli Tepe'den çok değil, 1000 yıl daha yeni. Ya 1000 yıl. Ve orada hemen döndü diğer profesörler. Herkes kendi bölümünü ya. Ben dedim gördüğünüz gibi kafatası işte ve beyin ameliyatı yapılmış. İşte döndüler böyle. O belli ki nörologlar ve şeyler, o cerrahlar. Nöroşirurjen. Böyle baktı adamlar. Evet ama biraz daha yukarıdan girmesi lazımdı falan tabii. Adamlar onu söylüyor. O tabii öyle uzmanlarla beraber korkuyorsunuz. Herkes, onlar bile diyor Necmettin Bey neymiş ne falan, o diyor. diyorsunuz? Ne diyor? Ondan sonra Aşıklı Höyük'te o kafadan sonra bakın dedim. Bizim bu Taştepeler gittikçe tehlikeli hale geldi. Yani çoluk çocuk götüremeyeceğiz haldeyiz. Coğrafya kaderindir. Her çıkan eli belinde motifiyle çıkıyor. Bu şey yani çok pornografik olmaya başladı. Ben heykelleri gösterdim. Tabii hocalarımız da güldüler. Bu sefer döndüler üroloji bölümüne. Şimdi herkes kendi bölümüne gidiyor. Böyle baktılar. Böyle yaptı adam. Selçuk Bey. Evet, sünnetli dedi.
Bak, Çok enteresan. sünnetli dedi. Heykele bakıp sünnetli dedi. Ay, Sünnet çok Yahudilerde inanılmaz de ya. var. Evet. Ama geldik 12 12 bin bin yıl yıl önce de önce. sünnet var. Belki orası fallikler de olduğu için sünnet töreni. Dınıt dınıt. İnanılmaz. Bakın bunu kimse söylemedi şu ana kadar. Evet. Ben cesaret edip burada söyledim bazı fikirlerimi. Ve deli demesinler ama fikir fikirdir. Hani yanlış da olabilir ama en azından fikir yürütüyorum. Evet, Falliklerin olması, çıkan heykellerin sünnetli olması belki orada ergenliğe Bir geçişin seremoni seremonisi yapılıyordu. olabilir. Ama bunun haricinde yine ana akım bilimin kabul etmediği bir şey var. Hocalarımız gösteriyor. Kafa şöyle tutulmuş. Evet. Graham Hancock da oraya geldi. Aynısını bulduğumuz heykellerde bildiğin vahşi ejderha gibi bir yaratığın insanı esir almış, özür diliyorum, tecavüz eder pozisyondaki hallerini de işte vahşi doğada vahşi bir hayvanda insanın ilişkisinin betimlenmesi. Ya bu kadar güzel kelimelerle anlatmayın. Adamı esir ediyor, tecavüz ediyor burada ve hani gidip konu gitse o zaman şeyler David Icke'ın bu reptilyan hikayesine kadar Gider. gidebilir. Hemen yanından uzanan bir detay var. Bak bunu çok konuşmuyorlar. Ama o kadar belirgin detay ki. Hani orada 500 tane şeyin arasında değil. Zaten 3 tane şey var. 1. Fallik sütunlar. 2. Adamın kafası. 3. Başka yok. Bakın 4. yok. 3. ne biliyor musunuz? Kocaman bütün etraf halkayı çeviren bir yılan var. Şimdi madem reptillerden konuşuyoruz. Tabii. Al sana koca bir yılan. Ne işi var peki? Yılan panzehir miydi? Zehir miydi? Çocukları hani sünnet edilirken. Daha da başka bir şeye geçiyorum. Yine bu Necmi Karol hocamızın Taştepelerden sorumlu bugün Kazı Heyeti Başkanı İstanbul Üniversitesi'nden Necmi Karol'un laflarını söylüyorum şu anda. Burası diyor belki bir çeşit inisiyasyon töreninin yapıldığı yer olabilir. O ne diyor. demek hocam? İnisiyasyon gizli örgütlerde senin yeniden doğuşunu simgeleyen ve artık sen bambaşka bir kişisin. Yani doğduğundan bugüne kadar olan simge değil, bugünden itibaren bu törenle beraber sen bambaşka bir simgesin. Bu dünyaya ait olan fiziksel bağların olan aileni, kardeşlerini hep tutmakla beraber artık yedi kardeşlerin, ailen burası deyip kendi Mason locasındaki arkadaşları gösterip bunlar senin öz kardeşin oldu artık. Sen bu ailenin çocuğusun artık denip inisiye edilir. Ama buradaki tören şu anda Masonların yaptığı bu tören çok sembolik hale gelmiştir. Fakat 5000 yıl önce Mısır'da yapılan törenler o kadar sembolik değildi. Daha gerçekti. Gerçekti. Çünkü piramidin altındaki odalarda 24 saat bırakılırdı kişi. Ve bazen çok ölümcül şeylerden de geçerdi. Mitraizm de daha da beter. Vücudundan et koparmadan tut, boğa ile olan o güreşi çıplak ellerle, hani ölümcül yara alıp ölme tehlikesini bile hiç göz ardı etmezlerdi. Şimdi acaba Necmi Hoca'nın da dediği gibi Karahantepe'nin o hani fallik sütunların bulunduğu ana bir mekan var, ana bir salon. Orası gerçekten de bir inisiyasyon törenlerinin Mısır'dan daha önce yapılmış bir başlangıcı mıydı? Ama yine geri sarıyorum şimdi makarayı. Ben Mısır'ı eğer şey kabul edersem, piramitlerin ve Sphinx'in bu genel akım tarihçilerin, Egiptologların bize anlattığı şekliyle hani 5000 yıllıktır. Çünkü hasbelkader piramitlerin birinin içerisinde Keops diye böyle kara kalem gibi çizilmiş bir yazıyı gördüler. Olay bitti. Aman dediler. Belki kendileri yaptı ve bu Keops'un mezarı dediler. Bitirdiler hikayeyi. Ben şimdi Ayasofya'ya bakıp harika bir cami diye anlatmam gibi bir şey. Bundan 30 bin sene sonra burası ilk olarak cami olarak yapıldı diye anlatabilirim bugünkü görünüşe göre. Tabii. Ama orası bir kiliseydi. Kiliseden de önce orası bir tapınaktı. Mısır'daki piramit Keops sonradan gelmiş, adını oraya çiziktirmiş olabilirler ama Keops'a ait herhangi bir şey yok. Ne kemiği var, ne hani lahti var, hiçbir şey yok. Adamlar bunu görüp neye dayanaraktan Keops dediler? Çünkü o tarih skalasına bizi sokmak istiyorlar. Biz bugün nasıl işte Ayasofya'yı bugün cami olarak kullanıyorsak Keops zamanında da kullanılmış olabilir. Ama bunun çok daha geçmiş dönemlere ait olabilir. Çünkü baktığınız zaman oradaki piramitlerin diziliş şekli de Orion yıldız kuşağına göre yapılmış. O Orion yıldız kuşağının
bu bilgisini bilebilmek 26 bin yıllık circle'ları bilmekle ilgilidir. Yani sen bir şeyleri ölçümlemen için en azından bir ya da iki kere bu dönemleri yaşamış olman lazım ki hesaplamaları astronomide yapabilirsin. Çok Neye göre önemli. yapacaksın? Bu demek ki senin 50 bin, 70 bin, 100 bin yıllık bilgilere haizsin sen. Hocalar orada yılanı görünce bunun bugünkü inanışlarda reptillerin insanlara göre daha üstünlük sağladığını, günümüzde artık yer altına çekildiklerini ya da boyut değişikliklerini falan kabul etmezler. Ama böyle bir fikir de var. Bunu söyleyenler gerzektir demelerinden ziyade bu da bir fikirdir demeleri lazım. Bir tane insan çıktı Göbeklitepe'de. Büyük ihtimalle çok değerli bir insan, yönetici, saygı duyulan bir insan. Onu oraya koydular. Resmettiler der gibi. Karahantepe'de çıkanlar, 2 tane çok değerli figür çıktı. Şimdi birkaç gün sonra açıklama yapacaklar. Daha başka şeyler de var yolda çıkanlar. Şimdi burada da hani bir yerleşim alanları var. Bunlar site devletleri gibi düşünün. Eş zamanlı olarak yaşamışlar. Birbirleriyle yarış halindeler. Yani Karahan Tepesi'nden Say Burcu'na, Nevariçören'e, Göbeklitepe'ye baktığınız zaman bu site devletleri. Şu ana kadar 12 tane bulduk. Belki günün birinde 13-14'ü de bulabiliriz. Daha eskisini de bulabiliriz. Bunların hepsi zaten şu anda arkeologlar da bunu kabul ediyor. Ama eski derken Göbeklitepe bize 12 bin yılsa öbürü de 50 bin yıllık çıkmaz. Ama biz bunun haricinde Anadolu'nun ortasında Körtüktepe'ye sahibiz. Göbeklitepe ile yaşıt. Körtüktepe ve bir yerleşim alanı. Ondan çok konuşulmuyor. Seyredenler, sevenler, tarihle biraz haşır neşir olanlar Körtüktepe diye araştırınca bulurlar. Körtüktepe'den çıkan bütün buluntular Diyarbakır Müzesi'nde görülebilir. Aksaray'da Aşıklıhöyük var. Ve burası da 30 yıldır meydanda. Her an Türkiye'de her yerde yeni höyükler çıkabilir. Truva tarafına gitmemize izin verilmiyor. Eberhard'ın gelmesine bile izin verilmiyor. Bir Alman Truva'nın başında oraya gelip diğer İsviçreli profesörün girmesine izin vermiyor. Çünkü İsviçreli profesör inanılmaz bir iddiayla ortaya çıkıyor. Diyor ki Truva Yunan değildi. Truva Luvilerin başkentiydi. Yunan'la niye savaşsın gemilerle buraya gelsin? Burası Luvi şehriydi. Luvilerle Yunanların, Akaların savaşıydı diyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Truva'nın şeyini aldık, öcünü aldık der gibi hikayeler de buradan kaynaklanıyor. Apayrı bir medeniyet vardı. Bugüne kadar tam bilmiyorduk. O da ortaya çıktı. Ama izleri çok silinmiş. Allah'tan bazı uluslararası yapılan belgelerde 3000, 4000 yıl önce Hitit belgelerinde, Asur tabletlerinde Luvilerin tanrılarının ve Luvilerin bir dili olduğunu ve Luvilerin o bölgede yaşadığına dair kanıtları biz yazılı olarak görebiliyoruz. Zaten yazılı bir kitabe çıktığı zaman kimsenin sesi çıkamaz. Çıkmıyor, doğru. Peki Ayhan Bey, şimdi siz deyince ki Orion takım yıldızıyla Mısır piramitleri arasında bir senkronizasyon var. Aklıma şu soru geldi. Mısır piramitleri Orion takım yıldızıyla senkronize. Bunu bilmek için 26 bin senelik bir bilgi gerekir diyorsunuz. Evet. O zaman belki ömür de daha uzundu. 35 yıl değildi. Ne dersiniz? Yine zamansızlar dediklerimin bilgisiyle. Bir normal biz kendimizi öyle addedersek bunu hakir görmeyelim ama biraz avamız. Hani bugün dünyada 8 milyar insan varsa işte 7,9 bilmem nesi işte 10 sıradanız. Geliyoruz bir figüran gibi bir hayat yaşıyoruz. Zamansızlar olmazsa bu adamlar astronomiyi bu kadar bilemezler. Bakın astronomiyi bilmek için binlerce yıllık ölçüm yapmak lazım. Bu ölçümleri de bilebilmek için yaşamış olmak lazım. Evet. Şimdi bunu söylediğiniz zaman size deli gözüyle bakıyorlar. O zaman diyorum ki hani bu adam bu bilgiyi nereden biliyor? Evet. Siz diyorsun 35-50. Ben size diyorum ki bir adamın yaklaşık 10 bin, 20 bin yıllık süreçte olması lazım ki görsün. Bunu nasıl görecek? Zamansızlar var. Bilgi aktarım var. Ana bir kaynaktan gelen bilgiler var. Geçmişin müthiş medeniyetleri var. Bunlar şu anda tam olarak ortaya çıkmadığı için, silinmiş olduğu için göremiyoruz. Milat ne demektir? Mesela milat diyoruz. Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul ediyoruz. İşte 0 tarihi alıyoruz ve bugün 2025 diyoruz. Yani Göbeklitepe'yi 0 diye atıp üzerine koyup bugün 12 bin yılları yaşıyor diye kabul edebiliriz. Çünkü insanlığın miladı o diyebiliriz. Evet. Yani bugün eğer ben bir akademisyen olsaydım
çok iddialı bir şekilde sempozyumlarda gider bunu da dillendirirdim. Hani 2025 yılı kutlu olsun derdim Hristiyan alemi için ama dünya insanlığı için benim için tarih 12.310 falan derdim ya da 14.000 bir şey derdim. Ne derler? Çünkü benim için milat İsa'nın gelişiyle ilgili değil. Göbeklitepe'deki insanın ilk yerleşimini yapmasıdır. İnsanlığın tarihinden bahsediyoruz der konuşurdum. 12.000'den daha da geriye gidebilir mi o insanlık tarihi? Bu bölgede gider. Benim tahminim 18.000'e kadar çıkacak. Öyle bir şey ki bir bakarsanız Sivas taraflarında, Adıyaman'da, şurada, burada. Çünkü Anadolu burası. Müthiş şeyler çıkabilir. Şimdi Göbeklitepe'deki adamların nereye gittiğini bilmiyoruz. Evet. O kadar ilginç ki tam insandır Göbeklitepe. Ben nereden geldiğimi bilmiyorum ama tüm diğer insanlar gibi doğum esnasında ağladığım söyleniyor. Demek ki çok güzel bir yerden geliyordum. Bu dünyayı görünce ağlamaya başladım. Bu kesin. Rahatım kaçtı. Ölünce de gülerek gidiyoruz. Ben huzur içinde ölen insanların yanında bulundum bizzat. Yani böyle son nefesini verirken yakın akrabalarımın bakıp bazılarının böyle yukarıya şöyle bakıp gözünü kaldırıp gülümsediğini ve öyle nefes verdiklerini gördüm. Ölüm anı da çok tatlı geliyor. Ne varsa azap burada yaşanıyor galiba. Gelirken ağlıyoruz, giderken gülerek gidiyoruz. Onları bir şeyleri görünce. Çünkü ruhun çok huzura eriyor. Ruhun burada çok kapana sıkışmış durumda. Atlas gündemimiz var malum. Harvard astrofizikçisi Avi Loeb isimli bir kişinin bir açıklaması sosyal medyada karşıma çıktı. Çok da paylaşıldı. Birleşmiş Milletler'in acilen harekete geçmesi gerekiyor dedi. Bu yaklaşan Atlas'tan eğer uzaylılar çıkarsa dünyanın hiçbir planı yok açıklaması yaptı. Ufak ufak bir hazırlık var sanki. Yani dünya dışı yaşam, olası bir saldırı, buna dair planlar. Avrupa'da bakıyorsunuz hükümetler mum stoklayın, radyo, pil hazırlayın Tabii, gibi. İsviçre'de yapıyorlar bunu. Değişik yani bir insanlığı bir şeye hazırlıyorlar ama neye olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü aksi takdirde büyük bir kaos çıkar, borsalar çakılır, sistem durur. Yani ufak ufak bir hazırlık var ama ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Ufak ufak hep böyle bir dünyaya yaklaşan bir göktaşı var. Yok dünyaya çarpacak bir meteor var ama sonra da bu tehlike bertaraf oldu deniyor. Evet. Sıklıkla. Ne düşünüyorsunuz bu tabloyla ilgili Ayhan Bey? Korku çok sevilen bir şey. Dünya son 2000 yıldır korku ile ıslah ediliyor. İnsanlık korku ile hizaya getiriliyor ve manipüle ediliyor. Biz de gerek dini inancımızı bizi cehenneme atacak bir Allah ile yapıyoruz, kabul ediyoruz. Yani o kadar da korkuyu benimsemiş ve sevmiş durumdayız ki eşim beni terk edecek, sevgilim başka adamla kaçacak. Efendime söyleyeyim işimden olursam arabamı satmak zorunda kalırım korkusu. Korku düşüncelerimizin %64'ünü kapsıyor. Ve korkunun bu şekilde güçlü olması bizim de manipülasyonda dişlinin çarkı olan köleler gibi yaşamamız için en güzel şey. Sen bedenine olabilecek her şeyin saçma olduğunu düşünmeye başladığın andan itibaren seni artık korkutamıyorlar. Yani ama bana bir şey olursa çocuklarım ne olur? Belki çok iyi bir şey. Sen Allah'a inanıyor musun? Evet. O zaman belki Allah onlara inanılmaz iyi bir plan hazırlamıştır. Sen rahat ol. Senin olduğundan daha iyi olabilirler. O korku bedenime gelebilecek bir şeyden, konformist hayatımı bozabilecek bir şeyden endişeyle başlar. Hayatının sonuna kadar seni yer bitirir. Korkuları yok etmedikçe insanoğlu bu manipülasyonda figüran gibi, köle gibi yönetilecek. Bu bir. Uzaydan bir şey gelirse ne mutlu gelsin göreyim. Gelen şey bizi ateş ederse inşallah gelir eder. İlk başta da seni vurur. Avi Loeb denen adam bundan 4 sene evvel Uamma denen başka böyle pro şeklinde gelecek bir şey için milleti ayaklandırdı. Hakikaten de o cisim geldi. Bizim güneş sistemimize dışarıdan, dış uzaydan gelen bambaşka bir göktaşı gibi bir şeydi ama şekli pro şeklindeydi. Geldi bizi teğet geçti gitti. Bu adam o zamandan ververeye başladı. Küreselcilerin Siyonist takımı dediğimiz hani böyle verveleyle. Aslında bu da 3 harflerin en sevdiği şeydir. Seni bir tek şeyle korkuturlar. Vesvese. Yani sana bir şeylerini gönderecekse görevli olarak
sana alıp şunu kafana atamaz. Ne yapar biliyor musun? Kalbine yerleştirir. Sana vesvese verir. O vesveseden dolayı sen gece yatamazsın bile. Farklı boyuttaki varlıkların böyle güçleri vardır. Seni aklına alabilirler bu şekilde. Evet. Çok muhakeme yeteneğin mükemmel değilse deli edebilirler. Keşke gelse de inşallah diyorum. Yani ben inançlı bir adam olarak diyorum ki Rabbim inşallah bu sefer bizim dışımızda bizden daha güçlü varlıkları bize gönderir. Onlar da yerle bir eder. Kalanlar da kendine gelir. Yani borsa çökmüş, insanlar ölmüş, her şey bitmiş. Korkacak bir şeyin yok. Yaşıyor musun? Tamam, onlar gitti mi? Gitti. Dersini aldım. Bundan sonra böyle yaşama. O yüzden böyle tengemekler oluyor. Ve işte o zamansızlar tekrar devreye girip sana diyor ki bak hayır taşları böyle yapacaksın diyor. Yani kalkıp öğretemiyor zamansız. Orada birileri geliyor, törenler yaptırıyor. Birdenbire hızlı geçişler yaptırıyor. Öbür türlü diyor bunlar 50 bin yıl daha emekleyecek. Hiç yapmayalım. Gelip bunlara bir şeyleri öğretelim diyor. Zamansızlar hep var. Onlar gerçek. Nebi katı işte. Buraya da gelmiyor. Şeyini çevirdi yönünü Atlas. Başka bir yere gidiyor. Atlas ismi de şeyden geliyor. Onu ilk keşfeden teleskopun adı Atlas. Evet. Çok gelişmiş bir teleskop. İşte 3 Atlas demesinde 3 aslında yıldızlar arası demek. Yani Interstellar'ın I'sı yıldızlar arasından geliyor. Yani bizim güneş sistemi, güneş bir yıldız ya, güneş sisteminin dışından gelen ve bizi çok uzaktan geçecek, teğet geçecek herhangi bir şey yok. Uamma bakın isme bakın. Uamma. Bundan 3 ya da 4 yıl önce geçti. Ama günün birinde bir tanesi gelip çarpacak. Bunlar gök cisimleri. Çarpmış. Hani çarpacak dememin nedeni de bu işin doğası bu. Anlattığına göre dinozorlar yok olmuş falan. O da benim başka bir hikaye. Pek de inanmıyorum. O da ayrı. Çünkü dinozor 65 milyon önce yok olmuş. Ben mağara resmi görüyorum. Adam dinozoru çizmiş. Yok olan bir şeyi nereden heves etti? Bunlar arkeolog muydu? 3000 yıl önce, 5000 yıl önce kalktı buldular. Tahmin ediyorum bir dinozor ismini de koyalım. Öyle bir mağarada çizelim. Çok çarpık hikayeler var. Atlas tehlikesi de bertaraf oldu. Yine de dünyayı koruyan bir ilahi güç var der misiniz? Eğer süremiz hala varsa ama bizim değil. Yani insanlığın süresi hala Allah'ın planında varsa hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Çünkü o da hepsinin o kendi planı içerisinde değişik onun yine yaratmış olduğu varlıklardır. Ama bizim süremizin sonuna geldiysek Rabbim bizim süremizin sonunu onlar aracılığıyla yok eder. Bir vesile sağlar. Şimdi sen eğer böyle bir inanca sahipsen rahat ol. Süre geldiyse de geldi gitti. Onda rahat ol. Değilsen eğer ben bilimsel açıdan bakmak istiyorum. İnancım da yok kardeşim ne yapabiliriz dersen derim ki dünyada işte bu son 15 yıldır bizim Reagan döneminden beri bakın Reagan kalktı dedi ki yıldızlar arası savaş dedi. İlk zikredenlerden biri dünyada. Şimdi bize doğru gelmekte olan bir şeyi vurabilecek füzelerimiz var ama çok yaklaştığında. Fakat büyüklüğüne bağlı. Öyle bu Atlas gibi 10 kilometre çapında olan bir şeyi vuramayız biz. Zaten bize hakikaten direkt üzerimize geliyorsa da zaten dünya biterdi. Net. Hani çok az insan kalırdı. Bunun benzerini biz yaşamışız. Yaşamışız yani. Bunun çok daha küçüğü Tunguska'ya düşmüş. Hani ama çok çok küçüğü. Biz büyük felaketi Java adasında bir yanardağın patlamasıyla 75 bin yıl önce Michio Kaku ve diğer bilim adamlarının demesine göre yaşamışız. İnsanlık o zamanlar 2000 kişi kadar kaldı diyorlar. Hani bunu ben söylemiyorum. Michio Kaku kitaplarında yazıyor. Çalışma yapmışlar 18 kişilik bir grup. Gen havuzumuzun inanılmaz dar olmasından, hayvanların birbirlerine olan farkları. Yani ben size şimdi böyle kaniş köpekle Doberman köpeğe bakıyorsun. Boyutları, hareketleri apayrı cins gibi duruyor. Ama insanlar hemen hemen aynılar. Yani bizim benzerliğimiz ve türümüzün arasındaki darlık bizim çok az bir kişiden tekrardan ürediğimizi gösteriyor deyip bilim adamları, biyologlar bunun üzerine konuşmuşlar. Peki bizi koruyan bir şey olur mu? Rabbim bizi korumak için onun yönünü değiştirir. Olmadı. Şimdi yine milleti üzerimize güldürelim. Burada bizimle beraber yaşayan, bizden daha üstün teknolojiye sahip başka uygarlıklar da var. Siz onlara uçan daire deyin, ben kaçan daire diyeyim, ne derseniz deyin. Onlar çünkü Çernobil tam patlamadan Çernobil'de söndürdüler. Yokohama'yı da söndürdüler. Geçenlerde Kanada, Meksika tarafında müthiş bir hızla gelen şeyin
Arkadan böyle video çekimi var. Birkaç kişi ayrı ayrı çekmiş. Resmen bir uydu yaklaşıyor, patlatıyor, dağılıyor, gidiyor. Yani size Meksiko City şehrine 25-30 milyon kişinin yaşadığı şehrin ortasına düşecek ve o kadar kişi ölecek. Buna izin vermiyor. Kim vermiyor? Kim var? Bizim bir koruyucumuz. Önce Allah, belki de bir de bu dünya içerisinde bizimle beraber milletin UFO dedikleri bambaşka bir medeniyete sahip bizi koruyanlar olduğuna inanıyorum. Birçok kez nükleer savaşın eşiğine gelindi. Hatta yanılmıyorsam bir keresinde düğmelere de basıldı ama engellendi. Ve şeyler çalışmadı. Yani tabii. Yoksa bu kadar deli bir dünyada, deli yöneticilerin olduğu yerde, hırsların, egoların yarış ettiği yerde şu ana kadar biz çok fazla kere nükleer bombaları yemiş olmamız lazımdı. Bunun bir engellisi olduğuna inanıyorum. Yani insan evladının çok akil ve sağduyulu olduğunu söylemeyin bana. Ben doğduğumdan beri dünya üzerinde 860 tane savaş yaşandı. Şu anda 140 hala yaşanıyor. Çernobil çok daha yıkıcı olabilirdi, engellendi. Çok. Yani olması gereken ana reaktör patlaması gerçekleşmedi. Bir şey geldi, püskürttü. Açsın okusun millet. Derinlemesine okusun. Çok güzel. Çernobil çok yerinde kaldı tam. Tarihte buna engel olmadıkları dönem oldu. Çünkü aralarında savaş oldu. Hani bu bizi koruyan medeniyetlerin arasında savaş oldu. Ne zaman oldu? Açsınlar bir kere de TikTok'tan çıkıp Hint Vedalarını okusunlar. Çok güzel. O zaman görsünler. Tanrılar vardı. Ben bu tanrıları Yunan mitolojisi tanrıları diye adlettim. Uçuyorlar, kaçıyorlar, devlerle savaşı vardı. Bunları insanın hayal ürünü zannettim. Hatta Platon da öyle zannediyormuş. Yani bakın milattan önce 5. yüzyılda Eflatun dediğimiz Platon, halk diyor ki, ahali diyor ki, yani gerçekten bu adamlar, hani bu böyle tanrılarımız uçuyor, kaçıyor, devler var mıydı diyor. 2500 yıl önce Atina'da akşam sohbetinde bu adamlar demlenirken sorulan soru bu. Rakısını kaldırıyor işte ondan sonra. Bana diyor Solon anlattı diyor. Solon da onlardan 500 yıl önce yaşamış bir adam. En bilge Yunan o zamanın. Solon'a da başkaları anlatmış diyor. Yatan bir söylence ama onların olduğunu biliyoruz diyor. En yukarıdaki tapınaklar onlar için diyor. Onlar için özel tapınak var Yunanistan'da ve kuş bakışı hepsi arasında 33 kilometre farkla yapılmış. Normal topografyayı yukarıdan bakmadan kimse onu yapamaz tırtıklı bir Yunan haritasında. Çünkü onların gelip orada kalıyorlarmış. Onlar orada kalırken insan kızlarıyla güzel vakit geçirsin diye en güzel kızlar seçilip yukarıda bakire bir şekilde onları bekliyor. İşte bunlara mitolojide, Yunan mitolojisinde Hesta, Vestia rahibeleri denir. Onlar bakiredir. Çünkü uçanlar gelecek, orada gece konaklayınca onlarla vakit geçirecek. Yani Hazreti İsa'yı bekleyen rahibe kadınlar 3000 yıl önce de uzaylıları bekliyordu. Hikayeler birbirine çok bağlı dikkatli okuduğumuzda. Evet. Yani Hazreti İsa'nın doğumunun 26 Temmuz olduğunu biliyoruz. Çok güzel baktık ama milattan önce 7. Çıktı ortaya her şey. Ama şimdi biz bakıyoruz 24 Aralık'ta biz kutluyoruz yortuları, şunları bunları. Çünkü paganistlerin tanrılarını kutluyoruz. Yani o kadar oynanmış ki her şeyle. Evet, doğru. Ben de diyorum ki İsa'yı falan şimdilik bir kenara koyalım. Alıştığımız 2025 falan. Sıkıysak insanlık adına konuşalım. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ayhan Bey. Çok keyifli oldu. En kısa zamanda yeni gündemler, Evet. yeni buluntular eşliğinde bir kez daha buluşuruz bence. İnşallah. Yakınız zaten. Evet, Fırsat oldu geliyorum. Sizin turlardan bahsedelim. Yakın zamanda katılmak isteyenler Evet. olursa neler var? 20 Kasım'da Harika. 25 Kasım arası 5-6 günlük bir Mısır turumuz var. Çok güzel. Normal Mısır'ı da anlatacağız. Krallar Vadisi'nden Gize piramitlerine. Ama bir de benim bu bakış açımla 30 yıllık bu konuyu incelemiş bir adam olarak gerçek Mısır neymiş onu da anlatacağız. Oraya 20 kişi falan olacağız. 5-6 kişilik hala yerimiz var. Çok güzel. Tadlem Turizm'de bulabilirler. Bulurlar. Yine bir Anadolu turu çıkıyorum dediğim gibi işte. Hani milletin ilgisini çekebilecek bir tur. Bunların hepsini Tadlem Turizm'de görebilirler. Anadolu'da çok inanılmaz yapılar var. Bir tanesi de Sümela Manastırı. Evet. Nasıl yapılmış oraya diye ben yıllardır düşünür dururum. Nasıl bir güç değil mi? Nasıl bir güç Oraya değil mi? onu Onu nasıl yapmışlar. yaptınız? Yani tarihi olarak daha yakın bir tarih ve teknikler biliniyor. Bizans Latin istilası sırasında terk ediyor şehri. Çünkü illallah ettiriyor Latinler.
ve işte Trabzon'a yerleşim başlıyor. Yani Bidim, Bizans sarayı yönetimi hepsi Trabzon'dan. O dönemde hani teknik olarak çok ileri insan orayı yapabilir. Hani çok muhteşem gözüküyor. Doğru taş işçiliği olsun şu muhteşem ama onu yapabilecek kabiliyeti o zamanlar var. Bizim ilgimizi 10.000 yıl önce sadece çakmak taşıyla vida açmış 5 tane adam taşın üzerine ve çok standart açmış. Bugün makineyle, lehimle ben o kadar standardı yapmam için çok metrik ölçümler kullanmam lazım. O taşa da hasar veririm. Adam hasar vermeden inanılmaz güzel simetriyle 11.600 yıl önce bunu yapmış. Biz buna hayran kalıyoruz. Neyle yaptı diyorsa aleti ne? Çivi mi? Yok kardeşim, demir bir şey yok. Çelik, demir hiçbir şey yok. Ne var elinde? Taş var. Obsidyen var. Obsidyenle öbür taşı kırıyor ama öyle böyle milimetrik kırıyor ki. Sonra hani ben kalkıp da zamansızlardan biri bunlara yol göster dediğimde hadi oradan deniyor. Niye açıkla diyorum. Ejderha var. Yani bütün şey toplumunda, Asya toplumunda net bir şekilde gidersiniz ejderha. Ejderha ne ya? Hani ben kaplanı biliyorum, aslanı biliyorum, jaguarı biliyorum da ejderha ne? Neden? Var mı öyle bir hayvan gördünüz mü ejderha? Nasıl olur bütün Asya ejderhadan bahsediyor? Çünkü reptilyan hikayesi bu. Ağzınıza İnşallah sağlık. Çok güzel görüşürüz. oldu. Yine hepsini konuşuruz umarım. Çok teşekkürler. İnşallah.